George R. R. Martin'in kitaplarına devam ediyoruz. Bir sonraki kitabımız Uzay Gezgini Taf. Gerçekten kitabın tasarımı çok güzel. Dex yayınlarından çıkıyor. George Martin'in kitapları. Böyle yaklaştırıp gösterebilirsem. Güzel, mavi, baskınlı bir kitap var. İşte Poseidon ve Dinozor ne alaka diyorsunuz ama kitabı okuduğunuzda anlarsınız. Arka kapak yazısını okuyalım. Uzay gezgini Taf, çevrecilik ve mutlak güç üzerine kara komik bir meditasyon. Galaksinin her yerinde yardıma ihtiyacı olan gezegenlerin yanında olmaya çalışan alışılmadık bir kahramanın ilginç ve sevimli Haviland Taf'ın hikayesi. Haviland Taf son derece iri, vejeteryan, kedileri seven, dürüst bir uzay tüccarıydı. Peki nasıl oldu da evrenin sunabileceği en acımasız kötülüklerle rekabet halindeyken dünyanın efsanevi ekoloji mühendisliği teşkilatının son kalıntısının gelişmiş ekolojik mühendislik yetenekli olan savaş gemisi Ark'ın sahibi oldu? Boş verin. Sadece gelmiş geçmiş en güçlü silahın emin ellerde olduğuna şükredin. 464 sayfa ama bu kitap tam olarak bir roman sayılmaz. Ama gerçekten 5-6 öykü olması lazım. Şurada yazıyordu. Evet, 4, 7 tane öykü. Veba Yıldızı, Balık Ekmek, Muhafızlar, İkinci Yardım, Norn'un Ismarlama Canavarı, Adı Musa ve Göksel Manna isminde. George R. R. Martin'in böyle 80'lerde falan yazdığı 7 tane öykü. Bunlar baktığınızda birbirinden aslında bağımsız ama bazı öykülerde birbirine atıflar da var. Birbirine böyle nakış gibi işlemiş. Ve bu kitabı da öyle şey yapmışlar ki, öyle düzenlemişler ki sanki bir roman havası vermişler. O atıfları falan başka öykülerde, öbür öyküden bunu hatırlıyorum falan diye atıflar var. Güzel, boş bir zamanınızda okursanız o atıfları da kaçırmazsanız bir roman tadı alırsınız. Sadece bir öykü kitabı değil yani. Şimdi Uzay Gezgini Taf. Bu Taf bir işte isminden de sıfatında anlaşılacağı için üzere uzay gezgini e, bir grupla birlikte uzayda yolculuk yaparken işte bu arka kapak yazısında da söylediği gibi ekoloji mühendisliği çok eski, yok olmuş artık. Ekoloji mühendisliği teşkilatının e, ARK isimli bir çok yüksek teknolojili bir gemisini ele geçiriyor. Burada tabii bir sürü macera yaşıyor. Gemiyi ele geçirmesi öyle kolayca olmuyor ama aslında saf gibi görünüp böyle çok kocaman, şişman, kedileri seven, naif, vejeteryan, aslında hafife alınabilecek bir karakter ama saf gibi görünse de aslında öyle olmadığını daha ilk başlarda anlıyoruz. Herkese alt edip koskoca o çok yüksek teknolojilere sahip olan e, o gizemli gemiyi alıyor ve hatta öyküler boyunca Taf bile sürekli bir şeyler keşfediyor o gemi hakkında. Ve bu öyküler devam ederken sürekli işte bir dünyaya gidiyor, orada birileriyle tanışıyor, orada sürekli maceralar yaşıyor ve genelde ortak bir nokta o kedi seviciliği yüzünden, kediler yüzünden başı bir sürü birçok kez belaya girebiliyor. İşte bazı dünyalardan kaçmak zorunda kalıyor. O kaçtığı dünyalara tekrar geri dönüyor ve işte bu elindeki teknoloji, ekoloji teknoloji sayesinde o artık bitmek tükenmek üzere olan, artık kıyametini yaşamaya çok yaklaşmış olan işte gezegenlere ekoloji alanında deneme yanılma şeklinde şunu deniyor olmuyor, bunu deniyor olmuyor, yardım etmeye çalışıyor. Güzel bir kitap, hani okumanızı tavsiye ederim. Roman gibi dediğim gibi roman olmadığı için her öyküye birebir girmem lazım. O da bayağı bir uzun sürer. Ama dediğim gibi öyküler arasında zaten baş karakter hiç değişmiyor. Taf. Her öyküde Taf var. Ama o eğlenceli Taf'la birlikte öyküden öyküye atlıyorsunuz ama dediğim gibi bağlantılar da sizi bırakmıyor. İlla ki diğer öykülerle, başka öykülerle, başka karakterlerle bağlantısını görebiliyorsunuz. Eğlenceli, bir çırpıda hani okuyacağınıza inandığım bir kitap. Uzay Gezgini Taf. George R. R. Martin'in. Öneriyorum. Bu tarz kitap tanıtım ve öneri videolarını beğeniyorsanız
Bu videonun altına bunu yorumlarda belirtir ve buraya kadar dinlediyseniz beni kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Okuyorum, izliyorum ile kalın.